Meşhur sansür müdürü Hıfzı Bey her akşam ertesi gün çıkacak gazetelerin hepsini birer birer baştan aşağı satır satır okuduktan sonra her gazetenin her sayfasına görülmüştür diye imzasını atardı. O zaman mevcut olan Sabah, İhdam, Tercümani Hakikat ve Tarik gazeteleri bu görülmüştürlü imzayı yani müsaadeyi almadan basılamazlardı. Hıfzı Bey'e gelen müsveddeler parça parça değil, tam sayfa, hatta tam gazete halinde gelirdi. Hıfzı Bey bunları gözleri dört açılmış dikkatle okur, bazı cümleleri ve kelimeleri düzeltir veya yok eder, bazen bir yazıyı olduğu gibi çıkarır atardı. Babam dahiliye nazırı olduğu sırada bu iş bizim evde yapılırdı. Akşam yemeğinden sonra gazeteler gelmeye başlar, Hıfzı Bey de hemen işe koyulurdu. O tarihlerde gece yarılarından sonralara kadar ajans haberleri beklemek adeti, hele radyo dünyada yoktu. Yalnız bazı gazetelere verilmek üzere padişah iradeleri veya sedaret iradeleri gelirdi. Bunların en mühimleri de tevcihat, yani rütbe vermek idi. Hıfzı Bey'in gözünden kaçırmamaya son derece dikkat ettiği yazılar ve kelimeler Sultanahmet'in hiç sevmediği, hatta bazısından ürküp korktuğu şeylerdi ki yazı yazanlar da bunları bildiklerinden kalemlerinin ucuna getirmemeye çalışırlardı. Mesela ihtilal havadisleri, suikast, hükümet devirme yazıları, hükümdarlara ve özellikle kendisine karşı saygı gösterdiği Rusya Çarı II. Nikolay'ı incitecek haberler, Balkanlarda kargaşalık, Rum elinde eşkıya ve asayişsizlik gibi haberlerdi. Bu arada yıldız ve hürriyet gibi kelimeler de tamamen aforoz edilmişti. Tiyatrolar içinde ayrı sansür vardı. Piyesler okunup sansür edildiği gibi tiyatrolara bizzat giden sansür memurları tuliyat fasıllarını da kontrol ederlerdi. Dış matbuat sansürünün vazifesi daha mühimdi. Zira Sultan Abdülhamit Avrupa'dan gelen kumpanyaların oyunlarını daha mühim ve tehlikeli sayardı. Bunların oynadıkları piyeslerin bazen kelimeleri üzerinde durulur, bunlar değiştirilirdi. Fakat garibi şudur ki o piyesin kitabı oyun oynanırken elimizde bulunurdu. Mesela bir gün bir Fransız kumpanyası operetini verirken söylenen şarkılardan birindeki La Liberté yani hürriyet kelimesinin sansür tarafından La Gaieté yani neşeye çevrilmiş olduğunu görmüştük. Abdülhamit hürriyet kelimesinden işte böyle aleme karşı gülünç vaziyetlere girmeyi göze alacak kadar korkardı.